Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yumuşacık, lokum gibi, bol baharatlı, tereyağlı, mis gibi ciğer nasıl kavrulur onu göstermek istiyorum bugün sizlere. Dana ciğerim var. Keskin bir bıçak yardımıyla üzerindeki zarı çıkartarak alıyorum. Evet, gördüğünüz gibi hemen kolaylıkla zarı temizliyorum. Evet, zar kısmını temizlemeye devam edelim. Evet, ciğeri temizlediğim gördüğünüz gibi şimdi çok ince olacak şekilde keselim. Ne kadar ince kesersek o kadar lezzetli olacaktır. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, ciğeri keserken aralarındaki zar kısımlarını da temizleyerek alalım. Evet, şimdi ince ince olacak şekilde ciğerlerimizi keselim. Evet, kesmeye devam ediyorum. Daha önce hiç bu kadar lezzetli bir ciğer yemediniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka bu tarifi deneyin. Bol baharatlı, yumuşacık. Ciğer sevmeyenlerin bile gerçekten çok severek yiyebileceği bir tarif. Evet, ciğeri doğradıktan sonra geniş bir kabın içine alalım. Üzerine bir çay bardağı zeytinyağı ekleyelim. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Yarım çay kaşığı kimyon ve yeni bahar. Bol miktarda nane kullanıyoruz. Bir miktarda sumak. 1 tatlı kaşığına yakın tuz ekledikten sonra tüm malzemeyi elimizle karıştıralım. Evet, baharatın her yerine gelmesi için mutlaka karıştıralım. Asla pişirirken ciğer kokusunu almayacaksınız. Bol baharatlı gördüğünüz gibi. Biraz daha nane ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Nane gerçekten çok yakışıyor. Evet, artık pişmeye hazır ciğerimiz. Büyük bir tavayı önceden ısıtalım. Bir parça tereyağı alarak eritelim.
Evet, ciğerimizin yarısını tavamıza alalım. Yüksek ateşte hiç ellemeden, karıştırmadan bu şekilde pişirmeye bırakalım. Tavanın sapını sallayarak hafif bir şekilde karıştıralım. Evet, artık karıştıralım. Zeytinyağı ve baharatlar gerçekten ciğeri çok yumuşacık hale getiriyor. Lokum gibi bir lezzeti oluyor. Evet, ara sıra karıştırarak kontrollü bir şekilde fazla kurutmadan pişirelim. Evet, ciğerimizi artık servis tabağına alalım. Bu aşamada kekik serpiyoruz. Karıştırarak servis tabağına alalım. Aynı tavaya biraz daha tereyağı alarak kalan ciğerimizi de pişirmeyi bırakalım. Evet, yanında soğan salatası ve lavaş ekmeği ile servis yapalım. Servisten önce kekik mutlaka serpin. Evet, lavaş arasına sararak dürüm şeklinde ikramı hazırlıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.